Merhaba sevgili dostlarım, kıymetli takipçilerim, yurt içinden ve yurt dışından bizleri izleyen bütün güzel arkadaşlara, gönüllere kocaman bir hoş geldiniz diyorum. Bugün yine fincanımızı birlikte açıyoruz. Öncelikle her zamanki gibi beni takip eden, videolarımı izleyen, yorumlarıyla, beğenileriyle ve güzel enerjileriyle burada olan bütün dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Yeni gelen arkadaşlarım, sizler de hoş geldiniz. Umarım bu fincanda çıkan semboller gönlünüze güzel mesajlar bırakır arkadaşlar. Şimdi fincanı beraber inceleyeceğiz. Burada gördüğüm şekilleri tek tek sizinle paylaşacağım. Siz de ekranda gördüğünüz şekilleri kendi hayatınızdaki olaylarla bağdaştırabilirsiniz arkadaşlar, anlatımlarımı. Çünkü bazen bir figür, bir kişiyi, bazen bir haberi, bazen de uzun zamandır beklenen bir gelişmeyi çağrıştırıyor arkadaşlar. Bugün özellikle fincanın atmosferine odaklanın. Bakalım, niyetlerinizi alın. Bir fincanımıza bakalım arkadaşlar. Evet. Evet. Öncelikli olarak şöyle bir fincana göz gezdirmek istiyorum. Şimdi öncelikle fincanın dip kısmına ve duvarlarında oluşan şekillere dikkat edeceğim. Çünkü burada oldukça yoğun bir telve var ama aynı zamanda telvelerin arasında açılan beyazlıklar da göze çarpıyor arkadaşlar. Yani ilk bakışta bana şunu söylüyor: bir ağırlık var ama bu ağırlığın içerisinde açılmaya başlayan bir alan da var arkadaşlar. Evet, bakın, açılmaya başlayan alanları görüyoruz. Şimdi bakalım bize neler anlatacak fincanımız. Evet. Şimdi fincanın dip kısmıyla başlamak istiyorum. Telveler burada birikmiş, hatta bazı yerler koyulaşmış. Bu bana senin bir süredir zihninde düşündüğün, yani hani insan bazen bir meseleyi çözemezse bile kendi içerisinde tekrar tekrar düşünüyor ya, ne olacak, nasıl olacak, benden yana mı, karşı taraftan yana mı gelişecek gibi. İşte burada biraz böyle bir bekleyiş enerjisi var arkadaşlar. Ama çok önemli bir şey değil bu. Şimdi bu koyuluğun hemen yanında bir açıklık var. Bakın, şurada da bir açıklık var, görüyor musunuz? Şimdi bu açıklık genellikle insanların kafasını meşgul eden bir konunun yavaş yavaş netleşmesine yoruyorum ben. Şimdi burada özellikle bir bölge dikkatimi çekiyor. İç tarafında, bu fincanın dip kısmında. Şimdi burada sanki böyle telvenin yükseldiği ve aradan aşağıya doğru daraldığı bir yol var. Sanki bir şey yukarıdan aşağı doğru akmış arkadaşlar. Bu bana bir haber enerjisini çağrıştırıyor. Özellikle uzun zamandır beklediğim bir haber varsa, bir konu, fincanın devamında daha da belirginleşebilir bu. Hemen şu olacak demiyorum. Çünkü fincanın ikinci kısmını, diğer kısımlarını yorumlamak gerekiyor. Tabakla birlikte. Duvarlarında çok sayıda küçük küçük izler var arkadaşlar. Bunlar bana hareketli bir dönemi gösteriyor. Yani önünde tek bir konu yok. Bir tarafta kendi hayatıyla ilgili düşündüğüm bir mesele, bir tarafta başka insanların dahil olduğu bir konu bu. Beklediğim bir haber veya görüşme
Sanki birkaç şey aynı anda zihnini meşgul ediyor. Ve sen aslında bunların bir an önce netleşmesini istiyorsun. Şimdi telvelerin arasında yukarı doğru çıkan bir yol arkadaşlar. Bu yukarı doğru bir geçiş açılmış. Sanki bunu önünün tamamen kapanmadığı, aksine bir konuda hareketlenme başladığı şeklinde yorumlayacağım. Bu bir görüşme olabilir, bir konuşma olabilir, bir telefon veya mesaj olabilir. Hatta uzun zamandır görmediğim bir kişiyle yeniden iletişim kurma şeklinde de çalışabilir burası. Özellikle geçmişte kalan bir mesele varsa, bir fincan, yani bu arkadaşlar bana henüz tamamen kapanmadığını söylüyor. Uzun bir mesele arkadaşlar. Çünkü burada telvenin birbirine yakın kümelendiği alanlar var. Bu da iki kişinin veya iki tarafın aynı konu üzerinde düşündüğünü hissettiriyor. Bir taraf biraz daha içine kapanmış arkadaşlar. Diğer tarafsa biraz daha beklemede. İki tarafta sanki birbirinden adım bekliyor. Sen o gelsin, o konuşsun derken başka tarafta benzer şekilde bekliyor olabilir arkadaşlar. Bekleme enerjisindesiniz. Tabi bu üst bölümlere doğru çıktığımda telvenin seyrekleştiğini görüyorsunuz. Bakın. Görüyor musunuz? Çünkü dipteki yoğunlukla üst taraftaki açıklık arasında ciddi bir fark var. Bu şöyle bir hikaye diyelim. Başlangıçta sıkıntılı ve karmaşık görünen bir konu zaman ilerledikçe daha anlaşılır bir hale geliyor. Yani şu anda kafanı karıştıran şey ilerleyen süreçte aynı karmaşayla kalmayabilir. Şimdi küçük küçük dağılmış bu telveler arkadaşlar. Biraz böyle birbirine geçmiş bir kalabalık ortam. Çevreden gelecek sözler, seni merak eden, seninle ilgili konuşan veya senin hakkındaki gelişmeleri takip eden insanlar bunlar. Ama bu her duyduğuna hemen inanma. Çünkü fincanın bu kısmında çok fazla küçük iz var arkadaşlar. Bazen küçük izler küçük konuşmaları temsil eder. Yani büyük bir mesele değil ama çevreden gelen sözler, yorumlar, fikirler, senin kendi kararını kendin vermen daha doğru görünüyor. Yani şimdi tekrar dip kısmına doğru döndüğümde burada gerçekten yoğun bir enerji var. Geçmişten taşınan bir konuyu gösteriyor. Bu illa kötü bir şey olmak zorunda değil. Bazen insanın uzun zamandır istediği bir şey de dipte bekleyebilir. Yani olmadı, gecikti, bir türlü gerçekleşmedi dediğin bir konu olabilir ve sen artık biraz yorulmuşsun sadece. Ama üst kısımlardaki açıklık, dağılış bekleyiş sonsuza kadar devam etmeyeceğini düşündürüyor bana. Burada bir hareket var. Şimdi bakın bu açıklığın hemen telve birikintisi, bakın görüyor musunuz şuralardaki telve birikintileri? Sanki burası bir kapıyı da andırdı bana. Sanki bir kapı açılacak gibi. İki seçenek şeklinde de yorumlayabilirim bunu. Önünüze iki farklı yol veya iki farklı karar gelebilir. Biri geçmişten gelen bir seçenek, diğeri ise daha yeni bir başlangıç. Senin kararın önem kazanıyor burada arkadaşım. Çünkü fincan tek bir yola mahkumsun görüntüsü vermiyor. Yani tam tersine önünde seçim yapabileceğin bir alan var. Şimdi burada bir şey daha söylemek istiyorum. Fincanın genelinde telve çok fazla dağılmış. Yani tamamen kontrolsüz bir görüntü yok.
Bu da bana hayatında bazı şeylerin aslında düşündüğünden daha fazla senin kontrolünde olduğunu söylüyor. Sadece biraz sabır gerekiyor. Özellikle beklediğin bir görüşme veya cevap varsa acele karar vermeden önce karşı tarafın ne söyleyeceğini dinle. Çünkü fincanın devamında bu konunun daha da açılacağını hissediyorum ve zaten bu yüzden burada yorumu kesmek istemiyorum. Çünkü şimdi geçmişten gelen ağırlığı, bekleyişi ve açılmayı başlayan bir yol gösterdi bana. Şimdi burada haberin nereye çıktığına, kimden geldiğini, çevrendeki kişilere ve önündeki gelişmelerin daha net şekline bakmam istiyorum. Bu kapı dediğim size yavaş yavaş açılıyor. Bir haber, bir enerji var burada. Bir görüşme veya konuşma ihtimali diyorum. Geçmişten kalan bir konu tekrar gündeme gelebilir. Ve en önemlisi önünde bir seçim veya karar noktası oluşabilir. Ama bunun arkadaşlar gelecek olan ve bir kısmet burada. Bu kapının ardında. Yani burada bir yol açılıyor arkadaşlar. Bakalım kimden gelecek bu kısmet. Şimdi fincanın şöyle en dip kısmına baktığımda şurada buradan görünüyor mu bilmiyorum ama şurada büyük yuvarlak bir ağaç, sanki böyle etrafı kesilmiş ve köklü bir ağaç bu. Tam orta kısmında arkadaşlar. Ve ortasında da bir kabarıklık, bir meyve var sanki. Ağaç benim için her zaman kök salmak, güçlenmek, büyümek ve zaman içerisinde gelişecek bir durum anlamına geliyor. Hayatında bir süredir üzerinde durduğum bir konu var ve bu konu bir anda olup bitecek bir şeyden ziyade yavaş yavaş gelişen bir konu. Tam ortasındaki bu meyve sanki ağacın içerisinde bir şey oluşuyor. Henüz tamamen ortaya çıkmamış ama kendisini belli etmeye başlamış. İçeride büyüyen bir gelişme olarak yorumlayacağım. Bir haber olabilir, bir karar olabilir, bir kısmet olabilir, bir kişinin içinde tuttuğu bir düşünce olabilir. Hatta şimdi karşılıklı iki kişi gördüm arkadaşlar. Onu da şey yapacağım size. Bu kabarma bana iki kişi arasında henüz açığa çıkmamış bir konuyu çağrıştırdı. Yani dışarıdan baktığımda her şey sakin görünebiliyor ama içeride bir şeyler şekilleniyor. Ağacın kökleri de burada önemli. Çünkü ağaç köküyle toprağa bağlıdır arkadaşlar. Bu yüzden bu figür bana geçmişten gelen bir kökü olan bir mesele. Öyle bugün ortaya çıkıp yarın unutulacak bir konu değil bu. Bir geçmişi var, bir bağlantısı var ve zaman içerisinde büyümüş. Şimdi ağacın ortasındaki kalabalıklığa tekrar baktığımızda bu kabarıklığa pardon. Bunu aynı zamanda bir şeyin filizlenmesi gibi de görüyorum. Yani dedim ya oluşmaya başlamış. Bir şey henüz dışarıdan tam görünmez ama kendisini belli etmeye başlamış. Burada bana güzel bir kısmet olarak da yorumlayacağım arkadaşlar ben bunu. Beklenen bir gelişme henüz tamamlanmamış ama artık kendisini göstermeye başlamış. Olumlu buluyorum ağacı burada. Şimdi burada açık yol ve birlikte bu diğer kapıyla birlikte düşündüğümüzde önünde zaman içerisinde büyüyerek sonuçlanabilecek bir konu olduğunu hissediyorum.
Yani burada sabır çok önemli arkadaşlar. Ağaç bir anda büyümez. Kök salar, gövdesini güçlendirir, dalları gelişir. Dolayısıyla senin hayatındaki bazı şeyler şu an tam olarak bir bu aşamada arkadaşlar. Belki sen ne zaman olacak diye düşünüyorsun ama biraz daha zaman, çünkü bu konu hala gelişiyor gibi duruyor. Bir tek meyve var ortasında, çünkü meyve. Şimdi merkezdeki bir konuyu düşündürdü bana bu meyve. Yani hayatında tam merkezinde duran, senin için önemli olan bir mesele. Bu aileyle ilgili olabilir, iş veya eğitimle ilgili olabilir, bir ilişkiyle olabilir veya uzun zamandır beklediğin kişisel bir karar olabilir. Bunu yani bunu şöyle ikinci planda tut. Çünkü bu gelişme aşamasında. Köklü olan konu yeniden hareketlenmeye başlayacak diyelim biz burada. Henüz başlamamış, başlangıç aşamasında olduğunu söyleyebiliriz. Yani ağacın dalları kesilmiş arkadaşlar. Böyle bir yüz yuvarlak bir görüntü verilmiş. Bakın burada bir ahtapot arkadaşlar. Çok belirgin bir ahtapot. Çok sayıda kolu var. Kollarının her biri farklı bir yöne doğru uzanmış. Özellikle aynı anda birden fazla konuyla ilgilenmek anlamına geliyor. Senin hayatında şu sıralar tek bir mesele yok. Bir konuya odaklanırken başka bir konu devreye giriyor. Onu düşünürken başka bir mesele ortaya çıkıyor gibi. Aynı anda birkaç şeyi idare etmeye çalışıyorsun. Ama ahtapotun hemen yanında çok farklı bir figür daha var. Burada oturmuş bir kişi görüyorum ben arkadaşlar. Bakın şurada. Sanki bir yere oturmuş. Hatta ayaklarını da önüne doğru toplamış. Oldukça güzel bir pozisyonda ama şimdi bu ikisini yan yana düşündüğümde ilginç bir anlam çıkıyor. Bir tarafta sürekli hareket halinde olan, kollarını her yere uzatan bir ahtapot. Diğer tarafta ise oturmuş, ayaklarını toparlamış, adeta olup biteni izleyen bir kişi var burada. Bu bana iki farklı enerjiyi gösteriyor. Sanki sen bir tarafta birçok şeyle aynı anda uğraşırken hayatında başka kişi daha sakin davranıyor. Sen konuşurken o bekliyor gibi. Sen bir şeyleri çözmeye çalışırken o kişi olayların gelişmesini izliyor gibi. Şimdi burada oturan kişinin bana biraz rahatlık ve bekleme enerjisi verdi. Acele etmiyor. Bir şey yapmak için hemen harekete geçmiyor. Sanki biraz daha bekleyeyim, bakalım ne olacak gibi. Şimdi eğer senin hayatında bir kişi varsa, bu kişiyle aranda bir belirsizlik yaşanıyorsa, bu figür bana özellikle onu düşündürüyor. Yani belirsizlik var. Çünkü ahtapotun hemen yanında olması dikkatimi çekti bu kişinin. Yani bu kişi senin hayatındaki birçok konunun arasında yer alan ama şu anda kenarda durup gelişmeleri izleyen biri bu. Şimdi bu ahtapotun kolları bir tarafa, bazı kolları da başka bir tarafa gidiyor. Çevreden birden fazla insanın, birden fazla olayın veya birden fazla seçeneğin olduğu ve sen bütün bunların içerisinde kime güveneceğini, hangi konuya öncelik vereceğini zaman zaman sorguluyor olabilirsin. Ama burada oturan kişi çok dikkat çekiyor. Çünkü herkes hareket halindeyken bu kişi oturuyor. Bu bana aynı zamanda bekleyen bir kişiyi de gösteriyor arkadaşlar. Yani sen ondan bir adım, haber veya hareket bekliyor olabilirsin. Fakat karşı taraf henüz harekete geçmemiş. Sanki bir süre daha gözlem yapacak gibi duruyor.
Şimdi burada bir ihtimal daha var. Bu oturan kişi hayatında bir konuda artık ben bundan sonra uğraşmayacağım, biraz kenara çekilip bekleyeceğim diyen, senin enerjini de temsil ediyor olabilir. Çünkü ahtapotun çok sayıda kolu, çok fazla sorumluluğu gösterirken yanındaki oturan kişi artık biraz dinlenmek gerekiyor mesajı da veriyor olabilir. Yani dostlarım, kendinize göre alacaksınız bu yorumları. Yani uzun zamandır birçok şeyi aynı anda taşımış olabilirsin. Herkese yetişmeye çalışmış, her konuyu çözmeye çalışmış, herkesi idare etmeye çalışmış olabilirsin. Ama fincan şöyle, sanki sana şunu söylüyor: her şeyi aynı anda çözmek zorunda değilsin. Biraz beklemek, bazı şeylerin kendi kendine ortaya çıkmasına izin vermek de gerekiyor. Ve özellikle bu oturan kişinin duruşu bana bunu çok güçlü bir şekilde hissettirdi arkadaşlar. Şimdi burada çok güzel bir detay var. Kolları ne kadar olursa olsun arkadaşlar, yani siz ne yaparsanız yapın, oturan kişi hala yerinde. Yani ne kadar karmaşa olursa olsun senin sonunda bir noktada kendini toplayıp daha sakin bir karar vereceğin bir dönem gibi görünüyor. Bunun devamı şöyle söyleyeyim. Nereye doğru uzandığı çok önemli kolların. Burada oturan kişinin karşısında veya arkasında başka bir figür yok. Şimdi benim karışıklık var çünkü. Yani bu figürler bir yere gitmiyor arkadaşlar. Evet. Şimdi burada çok uzun, geniş, çok ferah bir açıklık var. Bu açıklığın içerisinden geçen uzun, geniş bir yol, kapı. Böyle bir yol gördüğümüz zaman öncelikle uzaklaşma, yolculuk, gidilecek bir yer veya iki noktayı birbirine bağlayan bir gelişme olarak yorumluyorum arkadaşlar. Burada bir yere gitmek veya bir yerden bir yere doğru hareket etmek söz konusu. Bu fiziksel bir yolculuk da olabilir. Hayatında bir konudan başka bir konuya geçiş de anlatabilir. Şimdi bu yol açık. Benim çok hoşuma gitti açık olması. Büyük bir kapanma yok. Bir hareket var yani bu yolda. Şimdi burada karşılıklı duran iki kişi ben dikkatimi çekiyor. Biri burada, biri burada. Bunlar birbirine bakıyor. Doğrudan bir görüşmeyi, yüz yüze konuşmayı veya iki kişinin karşı karşıya gelip konuyu açığa kavuşmasını düşündürdü bana. Bu iki kişinin arasında söylenmemiş sözler de olabilir. Birbirinden haber bekleyen iki insan da olabilir. Hatta aralarında mesafe var. Bu uzun yol nedeniyle kişilerin uzak bir yerde yaşayacak veya birbirinden uzak kalmış iki kişi olma ihtimali de aklıma geliyor. Bakın buradaki kişinin arkasında bir deniz kızı. Güzel bir detay. Sanki suyun içerisinde yüzüyor, kuyruğu kıvrılmış. Zarif bir görüntü oluşturmuş arkadaşlar. Duygular, sezgiler, çekim, hayal edilen bir şey ve duygusal bir bağ enerjisi veriyor bana. Özellikle bu deniz kızının bir kişinin arkasında bulunuyor olması, sanki o kişinin arkasında onun söyleyemediği ve dışarıya gösteremediği duygusal bir tarafı var. Dışarıdan baktığında sakin olabilir, hiçbir şey hissetmiyor gibi davranabilir ama arkada başka duygular taşıyor.
O yüzden eğer burada aklında olan belirli bir kişi varsa bu figür onunla ilgili görünenden daha farklı bir duygu veya düşünce olabileceğini düşündürdü bana arkadaşlar. Kesin değil ama sembollerin yorumu olarak bu şekilde düşünebiliriz arkadaşlar. Burada deniz kızı yüzüyor olması da ayrıca önemli. Çünkü sabit duran bir figür değil, hareket halinde. Bu da duyguların durağan olmadığını ve konunun zaman içerisinde hareket kazanabileceğini gösteriyor. Belki bir konuşma, karşılaşma, beklenen bir haber. Şimdi buradaki figürle açık yolla ve deniz kızını bir araya koyduğumda uzakla bağlantılı duygusal bir gelişme hissi de verdi bana. Şimdi burada iki tane harf de var arkadaşlar. Biri C ve bir de T harfleri dikkatimi çekti. Bu kişinin adı, soyadı, bulunduğu yer veya hayatındaki başka bir şeyle bağlantılı olabilir. Doğrudan bir isim de çıkar ya da bazen de bir yer, olayın baş harfi olarak karşınıza çıkabilir. O yüzden C ve T harflerini özellikle aklınızda tutun. Çünkü fincanın devamında bu harflerin yanında başka bir sembol varsa bakıyorum daha da netleşebilir. Evet arkadaşlar, bakın burada C ve T harflerinin haricinde burada benim bakın bir 7 rakamı var şurada, bir 7 var, ünlem var. 7 sayısı bir gün, şöyle söyleyeyim, haftayı çağrıştırabilir. Bir günü, bir haftayı. Yani 7 ile ilgili 7, 17'si, 27'si gibi bir tarih bağlantısı olabilir. Ya da 7 gün içerisinde bir haber veya hareketlilik gibi bir sembolik zamanlama da düşünebiliriz burada. Yalnız bu 7 rakam balığın hemen altında çıkmış. Yani bir kısmetin altında zaman işareti vermiş. Yani bu bir fırsatın veya güzel bir gelişmenin zamanı konusunda 7 rakamı bize bir ipucu bırakmış olabilir gibi geliyor. Şimdi deniz kızıyla yan yana düşündüğümde burada tamamen suyla ilgili semboller diyebiliriz buna. Balık diyebiliriz. Burada duygusal anlamda ve maddi anlamda bir akış, hızlanacağı bir dönem hissi verdi bana. Burada sıkışmış telvelerin arasında arkadaşlar, bakın sıkışmış telvelerin arasındaki bu geniş açıklık çok güzel. Yani bu açıklık sanki bir süredir önünde duran bir konu artık hareketlenmeye başlamış. Bu hareketin içerisinde iki kişi var. İki kişi karşılıklı, aralarında bir yol var. Birinin arasında deniz kızı var arkasında. C ve D harfleri, 7 rakamı. Karşılaşma veya güzel bir görüntü bu arkadaşlar. İletişim enerjisi kesinlikle dikkat çekiyor. Evet. Şimdi tabağımıza geçmek istiyorum sevgili dostlar. Bakalım tabağımız bize ne anlatacak. Evet, tabağımızda da biraz böyle bir kalabalık çıkacak gibi geliyor bana. Yaz normaldir arkadaşlar.
Kalabalık ortamlar. Maalesef tabağımız kuruduğu için burada biraz telve kendini çekiyor bakarken. Şekilleri açmam gerekiyor. Şimdi burada oturmuş bir köpek benim dikkatimi çekti. Bakın ağız kısmı, burnu oturuyor vaziyette. Sanki kuyruğunun üstüne oturuyor. Patileri de önünde. Genellikle sadakat, dostluk, güven ve kişinin yanında duran birini temsil ediyor. Burada oturur vaziyette çıkması bana acele etmeyen bir gelişmeyi bekleyen veya uzaktan takip eden bir dost enerjisini çağrıştırdı. Bu kadar belirgin olması çevrenizde bazı samimi ve güvenilir bir kişinin varlığına işaret arkadaşlar. Şimdi burada karşılıklı iki kişi var bakın. Şurada bir bayan bir erkek. Ve burada bakarsanız bir horoz. Görüyor musunuz kuyruğu horozun? Horozun büyüklüğü burada dikkat çekiyor. Üstelik iki kişinin de sanki horozu tutuyor olması. Bu daha anlamlı bir hal alıyor. Erkek ve kadın figürü bu. Horoz haber, duyuru, dikkat çeken bir gelişme ve erken gelecek bir mesaj şeklinde yorumluyorum. Şimdi iki kişinin tam arasında bulunuyor olması bu haberin veya gelişmenin bu iki kişiyle bağlantılı olabileceğini düşünüyorum. İki kişinin arasında kalmış ama aynı zamanda ikisinin de tuttuğu bu büyük horoz bana artık bir konu, konuşulacak bir mesele veya ikisini birden ilgilendiren önemli bir haber enerjisi veriyor. Güçlü bir iletişim ve hareketlilik var arkadaşlar burada. Bakın burada bir V harfi oluşmuş. Görüyor musunuz? Büyük. İsim, soyisim, yer adı veya önemli bir konunun baş harfi olabilir. İki yolun birleşmesi veya bir konuda karar aşamasına gelinmesi şeklinde de yorumlayabiliriz. Yani V harfiyle bağlantılı bir kişi ya da konu diyorum ben buna arkadaşlar. Burada dediğim gibi bir tabağımızda bir kalabalık enerji var. Bakın bu taraf, tabağımızın bu tarafında da bu enerji var. Karşılıklı kişiler, konuşmalar. Ama tabağın merkezinde duran köpek benim gerçekten dikkatimi çekti. Gayet de güzel çıkmış. Bakın burada bir anahtar görüyorum. Hemen üstünde, köpeğin üstünde bir anahtar bu. Ve bir H harfi, bakın şurada da bir H harfi var arkadaşlar. Yani bu kalabalıklık, düğün, nişan, çünkü karşılıklı güzel konuşmalar, açıklık, güzel, aydınlık. Ama şimdi burada en belirgin olan arkadaşlar köpek benim dikkatimi çekti. Sadık, dost, sadakat, güven arkadaşlar. Böyle bir kişinin temsil ediyor. Bu anahtar, bu da bana bir çözüm, açılan bir kapı, yeni bir fırsat veya sonuçlanacak bir mesele enerjisini verdi. Ve H harfi var bunun hemen altında dedik. Bu kişinin isminin ya da soy isminin baş harfi olabilir. Anahtarın köpeğin üzerinde bulunması düşündüğümde burada şöyle söyleyeyim. Güven duyulan bir kişi aracılığıyla açılacak bir kapı diyoruz arkadaşlar.
Kapı bakım fincanımızda da çıkmıştı. Veya çözüme kavuşacak bir konu mesajı veriyor sanki burası. Oldukça güzel bir kombinasyon var. Anahtar, köpek ve H harfi. H harfiyle bağlantılı bir kişi veya konu üzerinden gelecek bir gelişme özellikle burada dikkatimi çekti arkadaşlar. Evet, fincanımızın, daha doğrusu falımızın ve fincan ve tabağımızın yorumu bu kadardı sevgili dostlarım. Güzel semboller dikkat çekti. İşaretler ve üzerindeki düşünmemizi sağlayacak mesajlar. Hissettiklerim, benim gördüklerim, hissettim. Umarım size de güzel bir enerji ve keyif bırakmıştır. Bir sonraki falımızda yeniden buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın efendim. Enerjilerinizi hep yüksek tutun. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Bir sonraki falda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.